Şöyle bir düşünün, tarihin en büyük zihinlerinden birinin, Aristoteles'in mirasının yüzlerce yıl sürecek bir sessizliğe gömülmek üzere olduğunu. İşte bu, unutulmuş bir kahramanın, çöküşün eşiğindeki koskoca bir felsefe geleneğini neredeyse tek başına nasıl kurtardığının hikayesi. Gelin bu entelektüel kurtuluş öyküsüne beraber bakalım. 200 yıldan fazla bir süre. Düşünebiliyor musunuz? Aristoteles'in kurduğu o meşhur okul, yani peripatetik gelenek, derin bir sessizliğe büründü. O parlak, o karmaşık fikirler, adeta devasa bir entelektüel boşlukta kaybolup gitme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şu zaman çizelgesine baktığımızda o boşluk ne kadar net görünüyor, değil mi? 200 yıldan fazla süren bir felsefi sessizlik. Peki, bu derin uykudan sonra ne oldu da Aristoteles'in mirası yeniden alevlendi? O meşaleyi kim, nasıl taşıdı? Yani felsefe sahnesi adeta birini bekliyordu. O büyük ustanın o karmaşık metinlerini yorumlayabilecek, düşüncesinin derinliklerine inip onu yeni nesiller için yeniden canlandıracak bir başka ustayı. Bütün mesele buydu. Ve işte tam da bu noktada hikayemizin kahramanı Afrodisyaslı İskender sahneye çıkıyor. Kendi hayatıyla ilgili detaylar evet, tarihin sisleri arasında biraz kaybolmuş olabilir. Ama entelektüel mirası o kadar anıtsal ki bugün bile sapasağlam ayakta. O sadece bir filozof değildi. Bir geleneğin adeta bekçisi, hatta kurtarıcısıydı. Bakın İskender'in başardıkları onu felsefe tarihinde neden bu kadar özel bir yere koyuyor? Atina'daki Liseum'un yani Aristoteles'in kendi okulunun başına geçmekle kalmadı, çok daha önemlisi Aristoteles'in bütün külliyatını sistematik olarak ele alıp şerh eden yani yorumlayan ilk düşünür oldu. Bu o kadar devasa bir işti ki tarih ona hak ettiği o eşsiz ünvanı verdi, yorumcu. Şimdi gelin İskender'in düşünceyi nasıl yapılandırdığına, yani felsefenin o temel taşı olan mantığa nasıl yaklaştığına biraz daha yakından bakalım. İskender için mantık öyle sadece akademik, sıkıcı bir egzersiz falan değildi. Hayır, tam tersi. Hayatın nihai amacına, yani hakikati anlamaya ulaşmak için elimizdeki en temel, en güçlü araçtı. Ona göre gerçek bilgiye ancak kanıtlayarak, yani kıyas yoluyla ulaşabilirdik. İskender'in zihninin ne kadar berrak, ne kadar sistematik çalıştığını işte burada görüyoruz. Aristoteles'in mantık argümanlarını yani kıyasları alıyor ve onları 4 ana kategoriye ayırıyor. Mesela burhani kıyas, kesin ve gerçek öncüllerden yola çıkıp sarsılmaz bilgiye ulaşmayı hedefler. Diğer uçta ise sofistai kıyas var. Hani kulağa doğru gibi gelen ama aslında temeli çürük, yanıltıcı argümanlar. Her biri hakikate giden yolda farklı bir amaca hizmet eden birer alet gibi. Peki tamam, mantık cepte ama bu kadar berrak bir mantık anlayışı hayatın o en temel sorusuna nasıl ışık tutar? Yani iyi bir yaşam, erdemli bir hayat sürmenin formülü ne? İşte bu felsefenin en temel etik sorularından biri. Ve İskender bu konuda özellikle dönemin popüler felsefesi olan Stoacılarla çok önemli bir tartışmaya giriyor. Bu iki görüş arasındaki fark, felsefedeki bir nüansın aslında ne kadar büyük bir anlam taşıdığını gösteriyor. Stoacılar ne diyor? İnsan doğuştan kötüdür, iyiliği sonradan öğrenir. Daha katı bir bakış. İskender ise Aristoteles'e özgü o incelikli bakış açısını getiriyor. Diyor ki, hayır, insan ne iyi ne de kötüdür. Her ikisi olma potansiyeliyle nötr bir şekilde doğar. İşte bütün sır bu cümlede. İskender için erdem bir uçta duran bir ideal değil. Tam tersi, iki aşırılığın arasında dikkatle bulunması gereken o altın orta. Mesela cesaret, ne korkaklıktır ne de pervasızlık, ikisinin tam ortasıdır. Cömertlik, ne savurganlıktır ne de cimrilik, ikisinin dengesidir. Her şey dengeyle ilgili. Şimdi gelelim İskender'in bıraktığı o inanılmaz mirasa. Eserlerinin yüzyıllar boyunca, hatta 1000 yıl boyunca nasıl yankılandığını görelim. Bu ifade o kadar güçlü ki bir an durup düşünelim. Neredeyse 1000 yıl boyunca bir filozof Aristoteles'i anlamak istediğinde önce İskender'in yorumlarını okumak zorundaydı. O adeta Aristoteles'e açılan kapının anahtarını elinde tutuyordu. Onun entelektüel soyu felsefe tarihinin devlerine uzanıyor. İslam felsefesinin en büyük isimleri Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd. Hepsi Aristoteles'i büyük ölçüde İskender'in şerhleri üzerinden, yani onun merceğinden okudu ve anladı. Kendi felsefelerini işte bu sağlam temel üzerine inşa ettiler. Ve işte bu zincir, bu entelektüel köprü onu Avrupa Rönesansı'nın gizli kahramanlarından biri yapıyor. İslam dünyasında korunan ve İskender'in yorumlarıyla zenginleşen Aristoteles bilgisi,
İşte bu köprü aracılığıyla tekrar batıya döndü ve aydınlanmanın fitilini ateşledi. Sonuç olarak İskender'in mirasını şöyle özetleyebiliriz. O, dünyanın en önemli entelektüel geleneklerinden birinin büyük koruyucusuydu. Belki sıfırdan yeni bir felsefi dünya inşa etmedi ama eski dünyanın temellerinin yıkılıp yok olmasına engel oldu. Ve İskender'in hikayesi bize felsefenin tam kalbine dair o kadim soruyu tekrar sorduruyor. Hangisi daha değerli? Büyük bir fikri yorumlayarak onu nesiller boyu yaşatmak mı, yoksa tamamen yeni bir fikir yaratmak mı? Düşünce tarihinde yorumlamanın bu muazzam değeri, özgünlük dediğimiz şeyin doğası hakkında bize aslında ne anlatıyor?